güzel bir günden, mutfağımdan herkese merhaba. Bugün hemen evde bulabileceğiniz malzemelerle çok çabuk bir şekilde yapabileceğiniz, herkesin de bayılacağı harika bir şerbetli tatlıyla karşınızdayım. Yoğurt tatlısı yapıyoruz. Evet, yoğurt tatlısı benim çocukluğumun tatlısı. Çok severim. Umarım siz de seversiniz. Hadi yapımına başlayalım. Tatlımızın önce şerbetini yapıyoruz. 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su. Eşit miktarda yani şekerle su. Şimdi tencereye ilk önce şekeri koyuyorum. Üzerine de suyunu ilave edelim. Ve ocağa gidelim. Şeker eriyene kadar, şerbet kaynayana kadar karıştırıyorum. Şerbet güzelce kaynamaya başladı. Bu aşamada şöyle bir parça limonu birkaç damla damlatarak kabuğuyla beraber içine bırakıyorum. Ve ocağın altını kısarak 10 dakika kadar daha kaynatıyorum. Şerbet biraz kendini çeksin. Daha sonra kenara alıp ılınmaya bırakacağım. Şerbet ılınırken biz kekini yapalım. 3 tane yumurta, yarım su bardağı toz şeker. Şimdi şekerler eriyene kadar güzelce yumurta ile şekeri çırpıyorum. Şekerler eridi, harika bir krema kıvamına geldi, görüyorsunuz. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve tabii ki tatlımıza adını veren yoğurt, 1 su bardağı dolu dolu yoğurt koyuyorum. Malzemeler çok az, bir kek malzemesi kadar. Un ilave ediyorum. 2 su bardağı un. Çoğu yerde görüyorum irmik kullanmışlar. İrmik revanide kullanılır. Orijinal yoğurt tatlısında irmik yoktur. Sadece unla yapılır. Bunu unutmayın. 1 çay kaşığı karbonat. Şöyle bir pakette kabartma tozu. 1 paket vanilya. Gördüğünüz gibi tam kek malzemeleri, çok basit ama tadı harika. Şöyle 1 çay kaşığı dolu dolu da ince rendelediğim limon kabuğu, hatta vanilya koymaya bile gerek yok. Limon kabuğu harika bir koku ve tat veriyor. Karabiber borcamı hafif yağladım ve tatlımızın kek harcını da boşaltıyorum. Şöyle hafif sallayarak düzleştirin, eşit miktarda dağılsın her tarafa. Şimdi fırına gidiyoruz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırının orta kademesinin bir altına koyuyorum. Çünkü cam tepsi kullandığımız için altı pişsin istiyorum. Güzelce kabarıp üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Çok güzel kızardı. İlk o hararetli ısısı gittikten sonra şimdi şerbetini vereceğiz. Şerbetim ılık, tatlım sıcak. Bir daha söylüyorum, tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık. Şerbetin hepsini döküyorum. Çok geldi diye düşünmeyin. O onu böyle sünger gibi diye çekecek. Hiç merak etmeyin. Şimdi tepsinin üzerine de kapatıyorum ki çok daha güzel çeksin. Şerbetini çekti. Buzdolabına da koydum. Soğuk soğuk servis yapın. Tadı daha da güzelleşiyor. Şimdi porsiyonlama zamanı. Ben biraz şöyle kallavi porsiyonluyorum. Ama siz bence 4'e bölün. Daha normal porsiyonları elde edeceksiniz. İşte her tarafı eşit kabarmış. Harika görünüyor. Üzeri de nar gibi kızarmış. Ve biraz da Hindistan cevizi dökelim. Çok yakışıyor. Dokusunu da göstermem gerekirse sünger gibi demiştim. Bakın harika. Şerbetini de harika çekmiş. Delikleri de görebiliyorsunuz. Ve bakar mısınız? Bu tatlıya herkes bayılacak.
İşte gördüğünüz gibi yoğurt tatlımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol tuşunun yanında bir tane böyle zil resmi var. İşte o butonuna tıkladığınızda bundan sonra ben bir şey paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.